Küçük radyo 1970'lerden. Aslında benim de çocukken bir tane buna benzer radyom vardı. Bunun laciverti. Çalışmıyor notuyla aldım ama aslında çalışıyor ama pek sesi çıkmıyor ve istasyon almıyor. Bir açıp bakacağız ne yapabiliriz. Tek pille çalışıyor gördüğünüz gibi. Bu radyodan eskiden bende elimde olduğu için buradan açıldığını biliyorum. Yoksa arardım bayağı nasıl açacağım diye. Yine çıkmıyor çünkü bu kondansatör de bağlıdır muhtemelen. Şu ön levhayı çıkarmamız lazım. Neyse ki yapıştırmamışlar, kolay çıkıyor. Çok kompakt bir tasarım yapmışlar hakikaten. Şu osilatör bobini, ara frekanslar. Burada böyle minik transformatörler kullanmışlar. Şurayı bile hoparlöre göre ayarlamışlar. Orayı kesmişler kenarına. Şimdi bu radyoda gördüğünüz gibi 3 tane elektrolitik kondansatör var. Yani bunların en büyük sorunlarını zaten kondansatörler çıkarıyor. Aslında ben hemen kondansatörlerden başlamam ama bu radyoda kondansatörden olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi 3 kondansatörü de değiştirdim. Şimdi bütün bu kondansatörleri bir göstereyim, 3 tanesini, çünkü haklı çıktım kondansatörler konusunda. Şimdi şu 50 mikrofarad kondansatördü. Gördüğünüz gibi 70 civarında çıkıyor. Aslında iş görebilir. Şu 30 mikrofaradlık kondansatör. Bu da 41.9 gibi. Bu da aslında iş görür. Ama her halükarda değiştirdim. Ama asıl sorun bunda. Bakın bu 10 mikrofarad olması gereken kondansatör tamamen gitmiş. 120-130 pikofarad gösteriyor. Açık devre olmuş yani kondansatör. Şimdi tam bu aşamada bir radyonun şemasını göstereyim size. Bu radyo şeması Japonların çok sık kullandığı, milyonlarca, belki 100 milyonlarca yapılmış bir şema aslında. 1950'lerde transistörlü radyo yapmaya başlayan Japonlar
bu şemayı ve bunun çok benzerlerini yaptılar. Dediğim gibi yüz milyonlarca aynı radyodan yapıldı. O yüzden bu çok bilinen bir şema. Bu radyonun şeması da bu. Şimdi burada 3 tane kondansatörü görüyorsunuz zaten. 30 ve 50 aynı. Nedense 1 mikrofarad yazmışlar. Benim söktüğüm 10 mikrofaradtı. Ama ne kadar kilit bir noktada olduğunu görüyorsunuz kondansatörün. Yani sesin geçeceği nokta orası zaten. Ses kuvvetlendiriciye giriş noktası. Ve oradaki kondansatör açık devre olunca tabii ses dışarıya doğru gitmiyor. Böylece radyoda doğru dürüst ses veremiyor. Şimdi yaptıklarımızı bir deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi ses çıkmaya başladı. Bu arada orta dalga yayın olmadığı için tabii ben kendi orta dalga vericimi kullanıyorum. Daha önceki videolardan birinde bu vericiyi zaten göstermiştim. Gördüğünüz gibi bazı tamirler aslında daha komplike olur ama bu oldukça basit bir tamir oldu. Dediğim gibi kondansatörden olduğunu tahmin ettim ve doğru çıktı. Zaten bu küçük radyoların büyük bir oranda arızaları kondansatörden kaynaklanıyor. Kondansatörler zamanla kuruyor çünkü 40-50 senede ve böyle değer kaybediyorlar. Şimdi hoparlörü bağlıyorum. Burası nedense oturmadı. Tabii şu kondansatörü de unuttuk bu arada. Her şeyi milimetrik uydurmuşlar küçültmek için radyoyu. Neyse ki bunu yapıştırmamışlar yoksa iş zor olurdu bayağı. Çünkü çıkarırken o levhayı eğiyorsunuz mecburen. Sonra düzgün görünmüyor bir daha. Vidaları da düzgünce sıktık.
Gördüğünüz gibi ses geliyor artık radyodan. Ama maalesef gündüz yayın yok tabi. Yine bizim vericiyle deneyeceğiz. Küçük radyoları test etmek için de bu vericim iyi oldu. Bunun videosunu da ayrıca seyredebilirsiniz. Çok şirin ve küçük bir radyo. Güzelce de çalışıyor. Şimdi bir de dışarıda istasyonlar almasını istediğim için gece deniyorum radyoyu. Gördüğünüz gibi. Gece ionosfer tabakası radyo dalgalarını daha iyi yansıttığı için daha uzak istasyonları alma şansınız oluyor. O yüzden geceleri radyolar daha iyi alırlar. Hivatalos afrikai látogatása során ide is ellátogatott. Tiszteletadás mellett fogadta Paul Kagame. Evet, bu küçük radyoyu tamir edip koleksiyonuma ekliyorum. Benim böyle küçük radyo koleksiyonum var. Minik el radyolarını saklıyorum. Bu da güzel bir örnek oldu onların içine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.